Önceki videolarda eğim, yayılma, dönme ve dalga denklemini çıkarmıştık. Bu sefer çok daha büyük bir şeye dokunacağız. Su akar, rüzgar eser, kan damarlarda dolaşır. Duman gökyüzüne yükselir. Bu hareketlerin hepsini yöneten tek bir denklem var. Bu denklem Navier-Stokes denklemi. Matematik tarihinin en ünlü çözülmemiş problemlerinden biri. Clay Matematik Enstitüsü bu denklemi çözene $1 milyon ödül koymuş. Korkutucu görünüyor. Ama her terimi adım adım sıfırdan kendimiz çıkartacağız. Dalga denkleminde bir ipten küçük bir parça almıştık. Şimdi aynı şeyi bir sıvı için yapacağız. Bir nehir düşünün. Bu nehirden küçücük bir küp keselim. Kenarları dx, dy ve dz olsun. Hacmi dv bunların çarpımı olur. Bu küpün içinde sıvı var. Yoğunluğu ρ. Kütlesi ρ çarpı dv. Dalga denkleminde ipin bir parçasına bakan kuvvetleri yazmıştık. Burada da aynısını yapacağız. Bu küçük küpe etki eden kuvvetleri yazacağız. Ama bir fark var. İpteki parça yerinde duruyordu. Sıvıdaki küp ise akıyor, hareket ediyor. Bu önemli bir fark. Bir yaprak düşünün. Nehrin üzerinde süzülüyor. Yaprağın sıcaklığını ölçmek istiyorsan iki şey önemli. Birincisi, nehir ısınıyor olabilir. Sıcaklık zamanla değişiyor. İkincisi, yaprak akıntıyla birlikte ilerliyor ve sıcak bir bölgeye doğru sürükleniyor olabilir. Yaprağın hissettiği toplam değişim bu ikisinin toplamıdır. Buna maddesel türev denir ve şöyle yazılır. Zamana göre türev artı v çarpı nabla. İlk kısım zamanla değişim, yerinde durur ve izler. İkinci kısım akışla taşınma, hareket ederken karşılaştığın fark. Bu Navier-Stokes denkleminin en önemli kavramıdır. Sıvıların mekaniğinde her türev bu şekilde almak daha mantıklıdır. Zira her şey akar. Şimdi küçük küpümüze geri dönelim. Bu küpe hangi kuvvetler etki ediyor? İlk kuvvet basınç. Sıvının her noktasında bir basınç var ve her yönden iter. Ama eğer bir taraftaki basınç diğerinden büyükse küp o yöne itilir. Sol yüzde basınç P, sağ yüzde basınç P artı delta P. Net kuvvet bu fark, yani delta P çarpı yüzey alanı. Bu fark nereden gelir? Basıncın uzaydaki değişiminden, yani basıncın eğiminden, yani gradyanından. Basınç kuvveti eşittir eksi nabla P çarpı dV. Eksi işareti çok önemli. Basınç yüksekten alçağa iter. Tıpkı topun tepeden aşağı yuvarlanması gibi basınç da yüksek basınçtan düşüğe doğru akar. İkinci kuvvet viskozite, yani sıvının iç sürtünmesi. Balı düşünün. Bal yavaş akar çünkü viskozitesi yüksektir. Su hızlı akar çünkü viskozitesi düşüktür. Ama viskozite tam olarak ne yapıyor? Bir nehirde ortadaki su hızlı akar, kenardakiler yavaş. Hızlı akan tabaka yavaş olanı sürükler. Yavaş olan da hızlıyı frenler. Bu karşılıklı çekme viskoz kuvvetidir. Matematiksel olarak viskoz kuvveti hızın ne kadar pürüzlü olduğu ile ilgilidir. Pürüzlülük nedir? Hızın ikinci türevidir, Laplacian'ıdır. Önceki videodan hatırlarsanız Laplacian bir noktanın çevresinden ne kadar farklı olduğunu ölçer. Viskoz kuvvet eşittir mü çarpı nabla kare v çarpı dv. Mü viskozite katsayısı, balda büyük, suda küçüktür. Üçüncü kuvvet yerçekimi. Sıvıda madde, kütlesi var. Yerçekimi onu aşağı çeker. Küçük küpümüzün kütlesi ρ çarpı dv. Yerçekimi kuvveti ρ g çarpı dv aşağıya doğru. Bazı durumlarda başka dış kuvvetler de olabilir. Elektrik alanı, manyetik alan, santrifüj kuvveti gibi. Ama en temel halde sadece yerçekimi. Dalga denkleminde Newton'un F eşittir MA'sını kullanmıştık. Şimdi aynısını yapacağız. Kütle eşittir ρ dv, ivme eşittir sıvının hız değişimi, ama dikkat, maddesel türev kullanmalıyız. Çünkü sıvı hareket ediyor. F eşittir ma yazalım ve toplam kuvveti hesaplayalım. Toplam kuvvet neydi? Basınç eksi nabla P çarpı dV, viskozite mü nabla kare V çarpı dV, yerçekimi ρ g çarpı dV.
Her iki taraftaki devreleri sadeleştirebiliriz. İşte Navier-Stokes denklemi. Dalga denkleminde olduğu gibi fonksiyonun kendisini değil, yerel kuralını yazdık. Bu denklem diyor ki bir sıvı parçasının ivmesi 3 şeyin toplamına eşittir. Basınç farkı, iç sürtünme ve yerçekimi. Bu kadar. Newton'un F eşittir eması bir sıvıya uygulandığında bu denklem çıkıyor. Sol taraf rho dv bölü dt, yerinde dursan bile hızın zamanla değişimi, yani akış hızlanıyor mu? Rho v çarpı delta ve hareket ederken karşılaştığın hız farkı, nehir daraldığında su hızlanır. Sağ taraf ise eksi nabla p, basınç yüksekten alçağa iter, bir balonu sıkıştırdığında hava kaçar. Mü nabla kare ve viskozite pürüzsüzleştirir, bal kaşıktan yavaş akar. Rho çarpı g yerçekimi her şeyi aşağı doğru çeker, şelale akar. Dikkat edersen dalga denkleminin de burada izi var. Delta kare y bölü dt kare eşittir c kare nabla kare y dalga denklemiydi. Navier-Stokes'ta da dv bölü dt'ye nabla kare v var. Ama arada doğrusal olmayan v çarpı nabla v terimi var. İşte bu terim her şeyi zorlaştırıyor. Bu denklemi 1822'de Claude Louis Navier yazdı. 1845'te George Gabriel Stokes tamamladı. İkisi de Newton'un yasasının sıvılara uyguladı. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. O zamandan beri bu denklem her yerdedir. Uçak kanatlarının tasarımı Navier-Stokes, kalpteki kan akışının simülasyonu Navier-Stokes, hava durumu tahmini, okyanus akıntıları hepsi Navier-Stokes. Ama bir sorun var. Bu denklem doğrusal değil. V çarpı nabla ve terimi yüzünden çözümlerin her zaman düzgün davranmadığını kimse kanıtlayamadı. Bu yüzden Clay Matematik Enstitüsü $1 milyon ödül koydu. 7 bilyonyum problemlerinden biri. Biz burada bu denklemi sıfırdan Newton'un yasasını kullanarak çıkardık. Önceki videolardan öğrendiğimiz gradyan, Laplacian ve maddesel türev kavramları tam burada işimize yaradı.